Süper kızlar ve macera dolu bir tatil. Yaz tatili geldiğinde Elif ailesiyle birlikte heyecanla deniz kenarındaki bir tatil kasabasına gitmek üzere yola çıktı. Elif 10 yaşında, neşeli ve meraklı bir kızdı. Yeni yerler keşfetmek, yeni arkadaşlar edinmek en sevdiği şeylerdi. Bu kez tatilde her şeyin sıradan geçeceğini düşünüyordu. Ama yanılıyordu. Kasabaya vardıklarında ailesi Elif'i plaja götürdü. Plaj, rengarenk şemsiyeler, gülüşen çocuklar ve masmavi denizle birlikte dolu doluydu. Elif biraz uzaklaşarak kumsalda yürümeye başladı. Bir süre sonra tek başına kumdan kale yapan bir kızla rastladı. Elif hemen yanına gidip cesurca "Merhaba, ben Elif. Kumdan kale yapmayı çok severim. Seninle oynayabilir miyim?" diye sordu. Kız gülümseyerek "Tabii ki de. Benim adım da Zeynep." dedi. İkili hızlı arkadaş oldu. Birlikte büyük bir kale yaptılar. Denizde yüzüp birbirlerine su sıçrattılar. Gün boyu kahkahalarla dolu bir macera yaşadılar. Akşamüstü aileleri tanıştı ve iki aile birlikte akşam yemeği yedi. Elif ve Zeynep artık ayrılmaz birer arkadaş olmuştu. Tatilin bu kadar eğlenceli geçeceğini hiç düşünmeyen Elif, heyecanla yarın neler olacağını merak ediyordu. Ertesi gün Elif ve Zeynep sahilde dolaşırken kumların arasında gökkuşağı gibi parlayan bir kristal buldular. Kristal, güneş ışığı altında büyüleyici bir şekilde ışıldıyordu. Zeynep şaşkınlıkla "Bu şey çok güzel. Sence ne olabilir?" diye sordu. Elif kristali eline aldı ve "Belki de bu bir mücevherdir. Ama çok tuhaf bir enerjisi var." dedi. Tam o sırada kristal hafifçe parladı ve kızlar bir anlığına kendilerini ışıkla kaplanmış hissettiler. Ardından her şey eski haline döndü. Şaşkınlık içinde kristali çantalarına koydular ve tatil evine geri döndüler. O gece Elif ve Zeynep birdenbire tuhaf ama aynı derecede etkili rüyalar gördü. Rüyalarında kristalin onları seçtiğini ve özel güçler verdiğini söyleyen bir ses vardı. Bu güçleri iyilik yapmak ve insanlara yardım etmek için kullanmaları gerektiğini anlatıyordu. Sabah olduğunda her ikisi de rüyalarını heyecanla birbirine anlattı. Elif gülümseyerek "Belki de bu gerçek olabilir. Neden denemiyoruz?" dedi. "Kesinlikle denemeliyiz." diyerek Elif'e katıldı. İlk denemelerinde Elif'in süper hızla koşabileceğini fark ettiler. Zeynep ise dokunduğu nesnelere hareket ettirme ve kontrol etme yeteneğine sahipti. Ama en büyük sürpriz Zeynep'in köpeği Max'ten geldi. Max artık uçabiliyor, güçlü bir ses dalgası çıkartabiliyordu. Üçü de bu durum karşısında hayranlıkla doldu. "Bu güçler neler yapabileceğimizi hayal etsene," dedi Elif. Zeynep ise "Önce bir üst kurmamız lazım. Süper kahramanlar her zaman bir üsse sahip olmalı," dedi. Plajın biraz ilerisinde terk edilmiş bir kulübe buldular. Kulübe oldukça eskiydi ama içlerinde yaratıcılık ateşi vardı. Birlikte çalışarak kulübeyi temizlediler, boyadılar, gizli bir üst haline getirdiler. Üstlerini rengi ışıklarla kapattılar, kristalin enerjisiyle çalışan gizli bir kapı bile yaptılar. Elif, "Burası bizim süper kızlar üssümüz olacak," dedi. Zeynep gülerek "Evet, buradan dünyayı daha iyi yerlere hale getirebiliriz. Daha güzel yaşanabilir olabilir," diyerekten ekleme yaptı. Üsleri hazır olduktan sonra
güçlerini daha iyi kontrol etmek için çalışmaya başladılar. Elif daha hızlı koşmayı öğrenirken Zeynep eşyaları istediği gibi yerlere hareket ettirmeye çalışıyordu. Max ise uçma yeteneğini geliştiriyor, havada akrobatik hareketler yapıyordu. Tam her şey yoluna girerken kasabada garip olaylarla yaşanmaya başladı. İnsanların eşyaları kayboluyor, kimse çalan kişileri yakalayamıyordu. Elif ve Zeynep bu durumu öğrenince çetenin izini sürmeye karar verdi. Bir gece Max'in keskin burnu sayesinde çetenin limandaki terk edilmiş bir depoda saklandığını öğrendiler. Elif ve Zeynep üstlerinden süper araçlarını aldı. Elif'in hızla giden bir motoru, Zeynep'in ise görünmez olabilen bir arabası vardı. Max önden gidip yolu kontrol ederken kızlar cesurca yola çıktı. Depoya vardıklarında çetenin çaldıkları eşyaları kamyonlara yüklemekte olduğunu gördüler. Kızlar hemen bir plan yaptı. Elif çetenin dikkatini dağıtacak, Zeynep ise eşyaları geriye alacaktı. Max ise gerektiğinde yardım edecekti. Planları mükemmel bir şekilde işledi. Elif süper hızıyla çete üyelerini şaşkına çevirdi. Zeynep eşyaları güvenli bir şekilde taşıdı. Ve Max çetenin kaçmasını engelledi. Polisler gelerek çeteyi tutukladı ve eşyalar sahiplerine geri verildi. Kasaba halkı süper kızlara teşekkür ederken Elif ve Zeynep "Bu sadece başlangıç" diyerek birbirlerine gülümsedi. Artık güçlerini nasıl kullanacaklarını öğrenmişlerdi ve daha büyük bir maceralar için hazırdı. Max, kahramanlık yapmanın keyifle, mutlu bir şekilde havlamaya başladı. Tatilin sonunda Elif ve Zeynep'in dostluğu daha da güçlenmişti. Süper güçleri, güçlü dostlukları ve sevimli köpekleri Max ile birlikte maceralarına devam etmeye karar verdiler. Gökyüzüne bakarak bizi bekleyen daha pek çok macera var dediler. Ve böylece süper kızlar tatilin en büyük kahramanları olarak tarihe geçti.